Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için meşhur Amasya burma gömbesi yapıyoruz. Yani haşhaşlı cevizli çöreğini yapacağız. Hamuru o kadar kolay, o kadar güzel açılıyor ki eminim hepiniz çok rahatlıkla yapacaksınız. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, harika bir lezzeti var. Mutlaka sizler de deneyin. Şimdi detaylıca yapım aşamalarına geçiyorum. İlk önce hamurumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı su, 2 su bardağı süt kullanıyorum. Su ve sütü parmağımızı yakmayacak bir sıcaklığa gelene kadar ısıtalım. Ilık haldeki sıvı malzemeleri hemen yoğurma kabına alıyorum. 1 paket 42 gram yaş maya kullanıyorum. Mayanızın taze olması çok önemli. Elinize aldığınızda dağılıyorsa taze, yapışıyorsa bayattır. Sıvıların ılıklığı ve mayanın taze olması hamurunuzun daha güzel fermente olmasını sağlayacaktır. 2 tatlı kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra maya ve şeker eriyene kadar çırpıcıyla karıştırıyorum. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın akını ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını çöreğimizin üzerine sürmek için ayıralım. Ölçmüş olduğum undan bir miktar kaba aktarıyorum. Ve unun üzerine 1 tatlı kaşığı tepeli olacak şekilde tuzu ilave ettim. Ve şimdi yoğurmaya başlayabilirim. Ununuzun kalitesi kullanacağınız miktarı değiştiren en önemli etkenlerden biridir. Bu yüzden lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Önemli olan hamurunuzun nasıl bir kıvamda olması gerektiğini bilmeniz. Hamur toparlandığında sizlere daha detaylı bir şekilde kıvamını göstereceğim. Evet, şu anda hamurum tam olması gereken kıvama geldi. Bakın, ele yapışan oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur. Toplamda klasik su bardağı ile 8 su bardağı un kullanmış oldum. Lütfen sizler de dikkatli bir şekilde ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamuru kabından toparlayabilmek ya da yoğurmak biraz zahmetlidir. Bu yüzden bir hamur kartı ya da elinizi yağlayarak bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Toplamda 8 su bardağı un kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi parmak uçlarıma yapışan oldukça yumuşak kıvamlı bir hamurum oldu. Hamurun üzerine hava almayacak şekilde kapatıp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Çöreğin ara katlarına sürmek için yağımı hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi haşhaşlı sosumuzu hazırlayalım. Bunun için 1 su bardağı haşhaş kullandım. Kullandığınız haşhaş markasına ve cinsine bağlı olarak koyu kıvamlı ya da daha akıcı olabilir. O yüzden sıvı yağ miktarını kontrollü bir şekilde ekleyelim. Önemli olan çöreğinize sürülebilir, akıcı bir kıvamda olması gerekiyor. Şu an kıvamı gördüğünüz gibi halen çok koyu. Ben birazcık daha sıvı yağ ilave ederek kıvamını akıcı hale getireceğim. Sizler de buna göre kontrollü bir şekilde yağınızı ilave edebilirsiniz. Ben neredeyse 1 çay bardağına yakın sıvı yağ kullanmış oldum. Bakın, kıvamı aynen bu şekilde olmalı. Bütün malzemelerimi hazırladım. O arada hamurum da çok güzel bir şekilde mayalandı gördüğünüz gibi. Hamur mayalandıktan sonra kıvamı daha da yumuşak bir hale gelecektir. Hamurun havasını alırken bir hamur kartı kullanmanızı ya da elinizi sıvı yağ ile yağlayarak toparlamanızı tavsiye ederim. İşiniz daha kolay olur.
Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahıma biraz un serpiyorum. Ve hamurumu tezgaha aktarıyorum. Üzerine de birazcık un serptikten sonra kalınca bir rulo haline getireceğim. Çok fazla un kullanmayın, hamurun dokusu bozulmasın. Sadece toparlayıp rulo haline getirebileceğiniz miktarda un kullanırsanız çok iyi olur. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur. Asla sert bir hamur yapmayın. Aksi halde çöreğiniz de sert olur. Hamurumu toplamda 6 parçaya bölüyorum. Her bir parçanın ağırlığı ortalama 260 gram. Hepsini güzelce yuvarladıktan sonra tezgahıma diziyorum. Denediğinizde fark edeceksiniz, gerçekten çok güzel kıvamlı bir hamur. Yumuşak olması sizi endişelendirmesin. Elinize hafif yağlayarak da çok rahatlıkla şekil verebilirsiniz. Hamurları yuvarladıktan sonra bir tanesini alıyorum ve diğerlerinin üzerine örtüyorum. Hafif un serpilmiş tezgahımda arkasını önünü çevirerek elimle biraz büyütüp bir merdane yardımıyla yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Altı parça hamuru hepsine aynı şekilde merdane ile eşit büyüklükte açıp tezgahıma yerleştireceğim. Ve ilk açmış olduğum hamurdan başlayarak ilk önce üzerine tamamıyla kapatacak şekilde bir fırça yardımıyla hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Daha sonra haşhaşlı sosumu ekliyorum. Haşhaşlı sosu da hamurun yüzeyine tamamen dağıttıktan sonra öğütülmüş cevizimi serpiştireceğim. Amasya'nın bu çöreğinde ceviz mutlaka kullanılır. Ama tabii ki tercih sizin. İstemiyorsanız kullanmaya da bilirsiniz cevizi. İlk hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra ikinci açmış olduğum hamuru üzerine yerleştiriyorum. İlk önce kenarları sabitleyip daha sonra elimle hamuru biraz esnetip büyütüyorum. Bu aşamadan itibaren yapacağınız işlemlerin sıralaması ilk önce hamurun yüzeyini yağlamak, daha sonra haşhaşlı sosu sürüp cevizi serpiştirmek. Eklediğiniz her hamuru mutlaka birazdan da göreceksiniz. Altta kalan hamur ile birlikte sabitleyip elinizle büyütmeniz gerekiyor. Bu işlemi mutlaka yapın. Aksi halde en altta kalan hamur büyümeyecektir, küçük kalacaktır. Gördüğünüz gibi her eklediğim hamurla birlikte çörek daha da büyümeye başlayacak. Gördüğünüz gibi ilk önce yağını sürdüm. Daha sonra haşhaşlı sosunu sürüyorum. Ve yufkayı üzerine ekleyerek ilk önce kenarları sabitleyip daha sonra kenardan esneterek hamuru büyütüyorum. Eklediğiniz son iki hamurda artık çörek büyümeye başladığı için sizlere tavsiyem
Yerleştirmeden evvel ilk önce elinizle birazcık hamuru esnetin. Bakın aynen bu şekilde. Hamurunuzda yırtılmalar olabilir. Bunlar çok normal. Özellikle son hamurda yırtılma ihtimali çok daha fazladır. Ama hiç dert etmeyin. Çünkü ara katlarda kalacağı için bu yırtıklar kesinlikle göze batmayacak. Beşinci yufkamı da bu şekilde yerleştirdim. Kenarları yine aynı şekilde sabitledikten sonra elimle gördüğünüz gibi hamuru büyütüyorum. Hamur zaten yumuşak olduğu için o kadar kolaylıkla büyüyor ki hiçbir çaba sarf etmenize gerek yok. Evet, en son 6. hamuru da yerleştiriyorum. En son hamuru da yerleştirdikten sonra hamuru daha da büyüttüm. Üzerine yağladım. Haşhaşlı sosunu sürdüm. Ve şimdi iki tarafını ortaya doğru kapatıyorum. Açıkta kalan kısımları mutlaka iyi kapatın. Böylelikle hamurunuz tam bir dikdörtgen şeklini alacak. Dikdörtgen haline getirdiğim hamurumun kısa kenarından başlayarak 2 parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Hamuru keserken çok ince kesmeyin. Aksi halde çöreğiniz piştiğinde biraz kuru kalabilir. Arzu ederseniz veya çöreğinizin biraz tatlı olmasını isterseniz haşhaşlı sosunuza 1-2 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Sizler damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Kestiğim hamurların iki ucundan tutarak birbirinin ters yönünde çeviriyorum. Ve yağlanmış fırın tepsime yerleştiriyorum. Dört parça hamuru biraz farklı şekillendirdim. Onu da göstereceğim sizlere. Yine aynı şekilde hamurumu büktükten sonra kendi etrafında dolayarak yağlanmış tepsime yerleştirdim. İsterseniz bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Çörekleri yağlanmış tepsiye yerleştirdikten sonra 15 dakika boyunca mayalanması için bekletiyorum. Ayırdığım yumurta sarısına 2 yemek kaşığı yağ ekleyip karıştırdım. Ve tepside mayalandırdığım çöreklerin üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 190 derecelik fırında çöreklerimi pişmeye bırakıyorum. Benim fırınımda toplamda 45 dakikada pişti. Sizler lütfen kontrollü olun. Bu fırından fırına fark edebilen bir süredir. Çörekler piştikten sonra 5 dakika üzeri örtülü bir şekilde dinlendirdim. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan yumuşacık çok lezzetli bir çörek oldu. Çöreklerinizin bu şekilde pişmesini istiyorsanız yumuşak bir hamur yapın. Hamurlarınızı ince kesmeyin ve malzeme listesindeki yağ miktarını değiştirmeyin. Çörekleriniz piştikten sonra istediğiniz kadarını derin dondurucuda saklayabilir, tüketeceğiniz zaman ısıtabilirsiniz. Tıpkı yeni pişmiş gibi harika olacaktır. Mutlaka sizler de deneyin. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitli hamur işi, poğaça, börek tarifi görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Hepsinin bağlantı linkini video bitiminde görebilirsiniz. Tarifte kullandığım malzemelerin
Ölçüleri bardak ve gram olarak açıklamalar kısmında da eklidir. İstediğiniz dilde altyazıyı da aktif hale getirebilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutarak yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.